Merhabalar arkadaşlar. Dünya Bize Güzel TV'nin güzel insanları. Böyle açıyoruz artık. Hepiniz hoş geldiniz. Taşların Gizemi programının Jüpiter bölümüne bugün bu bölümü çekmeye karar verdik. Bir müddet ara verdik. Çünkü malum biliyorsunuz bir deprem, bir felaket yaşandı ülkemizde. Ondan dolayı ara vermeye karar verdik. Ama tabii hayat devam ediyor. Yapacak bir şey yok. Yaralarımız gün be gün sarılmaya devam ediyor. Depremde yaşadığımız kayıplar için başsağlığı diliyoruz. Allah hepimize sabırlar versin. Umarım çabuk bir şekilde yapılanıp tekrardan normal hayatlarımıza dönüşü sağlayabiliriz. Havanurcuğum, sen bir şey söylemek istiyor musun? Yaşadığımız durum oldukça üzücüydü. Evet. Kayıplarımız var. Sevdiklerini kaybeden insanlara başsağlığı diliyorum. Bundan sonra yapılacak olan şey birbirimize destek olmak. Çünkü yaralar tamamıyla sarılmış değil ve bu bir zaman alacak. Birbirimize destek olmak zorundayız. Üzerinden geçen zaman bu durumun normalize olduğu anlamına gelmiyor. En azından kalanlar için elimizden gelen mücadeleyi yapmak durumundayız. Burada şöyle bir şey de aslında anlatmak istiyorum. Depremzede olan insanlar çok büyük bir travma yaşadılar. Muhtemel kuşaklarca aktarılacak bir travma bu. Dolayısıyla onların torunları da bunun iz düşümlerini mutlaka yaşayacaklar. Fakat bugün yapılması gereken şey lütfen insanlara kendileri anlatmak istemediklerinde sorular sormayalım. Sadece yanında olduklarını hissettirelim. Birincisi bu. İkincisi de durumu çok fazla dramatize eden insanlar var. Evet, olay dramatik ama bizim oturup ağlamamız herhangi bir şeyi çözmez. Ve dolayısıyla enerjisel olarak da bizim çökmemize sebep olabilir. Daha fazla kendimize faydamız olmadığında bir başkasına faydamız olabilir mi? Tabii ki olamayacak. Ve bizim yapacağımız şey elimizden gelen şey maddi ya da manevi. Azdan az çoktan çok. Belki bir depremzedenin elini tutup yanında olduğumuza dair manevi bir destek olabilir. Ama kaç kişi kaybetti, nasıl yaşandı deprem, şöyle mi oldu, böyle mi oldu şeklinde değil. Anlatmak istiyorsa kişi anlatır, istemiyorsa anlatmaz. Yani Uzaktaysak deşmenin anlamı yok. Deşmenin çünkü anlamı o bir yok. süreç. O bir Evet. süreç. Evet, O zaman. durumun yaşanması gerekiyor ki sağlıklı bir hale kişinin psikolojisi yeniden gelebilsin ve bir günde olacak bir şey değil işte geçecek. Daha kötüleri var. İşte bu da bir şey mi? İşte canını kurtardığına şükret gibi söylemler hoş söylemler değiller. Bunun dışında söylediğim gibi eğer siz bundan çok etkileniyorsanız ve kendinizi çaresiz hissettiyseniz yapacağınız şey oturup ağlanmak değil, maddi ya da manevi herhangi Yardım bir edebilmek. destekte bulunabilmek sizin de ruh sağlığınızın sağlıklı kalabilmesi adına. Buradan Evet, şöyle de bir düşünüp soruyu, düşünüp ah ah vah vah demek çok bir şey çözmüyor. Biraz daha bu dönemde sağlıksız. akılla, mantıkla ilerlemek gerekiyor. Tabii ki vicdanımız, merhametimiz, empatimiz hiçbir zaman eksik değil. Ama sadece ah üzülüyorum, çok üzülüyorum. Üzülmeyle bir yere gidemezsiniz. Ne yapabilirsiniz onu düşünmek lazım. Ne yapabiliriz? Ne yapabilirsiniz? Nasıl yardım edebilirsiniz? Neye sahipsiniz? Yani belki oraya gidip bilmiyorum, hani gitmek herkese belki nasip olmuyor ya da İyi. gidilemiyor. Ama Eğer bir psikolojiniz şekilde sağlam değilse herkesin gideceği bir yerde değil. Siz evet, oraya evet, gidip kolay dramatize değil. Gerçekten olacaksanız kolay değil. eğer uzaktan yardım etmeniz oraya gitmenizden insanlara çok daha fayda sağlar. Kesinlikle duyduklarıyla zaten yıkılanlar oraya giderse ne olur düşünemiyorum. O Evet, yüzden önce bu bireysel konuya da sağlık. bir dokunmak istedik açıkçası. Çünkü gerçekten hepimizi çok üzdü. Uzun bir zaman alacak Havanur'un dediği gibi de. Ama Evet biz ve dediğim gibi hayat devam ediyor. Programlar ya da işte hayatımızda neler gerekliyse onlarla beraber devam etmeye çalışıyoruz. burada küçük bir duyuru da yapayım. Aile dizimlerinde temsilci olmak isteyenler, çünkü aile dizimi yapıyorum. Online dizimlere katılmak isteyenler ve şu anda katılanlar depremzedelere bağış yapıyor arkadaşlar. Evet. Yani bu imkanınız ne kadarsa 10 ise 10, 20 ise 20, 100 ise 100, 500 ise 500 Evet, bir damlaya sınırımız damlaya yok. göl olur şeklinde. Ee, Hem bir şey deneyimlemiş olursunuz hem başkalarına katkı olmuş olursunuz. Bu arada zaten ben temsilcilikleri şimdiye kadar da bağış usulü Evet. gerçekleştiriyordum. Ama şu an ivedilikle depremzedelere ve deprem bölgesine yardım edilmesi gerektiğine olan inancımdan dolayı temsilcilikleri de
Bu şekilde devam ettiriyorum. Yani hiçbir Özellikle şey çocuklar yapamayız için değil. bir şeyler yapılıyor diye biliyorum ben. Ondan da biraz bahsedelim mi? Bu çocuklar için hani Ana okuma sınıfları kuruluyor. çadırları, ana sınıf Evet, çadırları vesaire bunlar yapılıyor. Çok evet, güzel bir aktivite bu da. Yani evet, sonuçta yapıldıktan sonra da resimleri, videoları geliyor. O da çok güzel. En azından evet, hani bir nebze ya, bir nebze. Birini güldürsen, birini sevindirsen özellikle çocukları muhteşem olacak. evet. Muhteşem Kesinlikle olacak. öyle. Kesinlikle öyle. Birlikten kuvvet doğuyor netice itibariyle. Şu Öyle. anda ağlanmanın değil, hem kendi kişisel sağlığımız hem de onlara katkı olabilmek adına yapabileceğimiz eylemler neyse azdan az, çoktan çok kendi Aynen. imkanımız kadar bunları gerçekleştirebiliyor olmak. Evet, bu konuyu da konuştuktan sonra Jüpiter'in burçlardaki konumuyla beraber programımıza başlıyoruz. Normal modumuza döndük şu anda. Bu arada bu Taşların Gizemi programının son bölümü Evet. arkadaşlar. Daha sonra şu an zamanını uygun bulmadığımızdan dolayı yeni bir Çalışmanın programımız içindeyiz olacak. aslında. Evet, Konularımızı hazırlıyoruz. Daha keyifli, daha eğlenerek öğreneceğiniz, o bildiklerinizin yanlış olduğu, yanlışların doğruları, doğruların komikleri, öyle söyleyelim. Böyle bir program hazırlıyoruz. Çok heyecanlıyız bunun için. Hatta böyle aklıma geldikçe gülesim geliyor. Çok keyifli olacak. Çünkü biz gerçekten birkaç böyle aramızda yaptık. Biz bunu niye program yapmıyoruz dedik. Öyle değil evet. mi? Çok Ee, eğlendik çünkü tek başımıza çok eğlenmeyelim. yani biz ikimiz çok eğlendiysek siz artık ne olursunuz bilmiyorum. Keyifli olur. Tabii ki buna da ihtiyacımız var. Zaten bilgi 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 en güzel bilgi eğlenerek öğrenilen bilgi diye düşünüyorum. Ben öyle düşünüyorum. Ben çünkü Öyle. çok Kalıcı. kalıcı oluyor. Unutmuyorsunuz. Hem keyif alıyorsunuz hem öğreniyorsunuz. Biz de bu yolu seçmeye karar verdik. Evet, bu son programımız, son değil. Sondan bir önceki diyelim. Taşların, Taşların taşların Gizemi gizemi için programı son. burada. Eğer ki bir gene bunlarla ilgili bir sorunuz ya da aklınıza takılan bir şey olursa bizlerle irtibata geçebilirsiniz. Yardım olabileceğimiz kadar, yardım edebileceğimiz kadar, elimizden geldiği kadar yardım ederiz size. Her zaman buradayız. Yani bu bitti de aman biz daha çıkmayacağız. Biz hep çıkacağız. Biz hep buradayız. Öyle ya da böyle bir şekilde buradayız yani. Bu programlar, bu kanal devam edecek. Çok da keyifli olduğunu düşünüyorum. Çok da güzel bir izleyici kitlemiz olduğunu düşünüyorum. Keyifli oluyor. Evet efendim, Jüpiter, Zeus, Nami Değer. Şimdi bununla ilgili de bilinen ve bilinmeyen böyle yanlış böyle bir gülümseme geliyor Jüpiter deyince. Çünkü ya isterliğim böyle şişiriyor beni şişirdikçe. Herkes tarafından bilinen, her çiçekten bal alan bir tanrı olarak biliniyor. Ama tanrı olduğu için yaratımı devam ettirecek bir yapısı var. Yani aslında altta yatan çapkınlıktan öte yaratmakla alakalı bir şeydir. Yani yaratmaya meyilli olduğu için. Onu yaratıyor, bunu yaratıyor, oradan bir şey yaratıyor, ona değiyor, buna değiyor. Bu şekilde hayatını devam ettiren bir arketip. Jüpiter Jüpiter Koç Koç'la burcu. başlayalım. Jüpiter Koç zaten çok tecrübesiz, kafasının dikine giden bir yapı olduğu için öğrenmeye meyilli olan Jüpiter'in de genişletme yapısıyla beraber ikisi bir araya geldiğinde bazen tehlikeli olabilecek. Bazen sınırsız işte o dürtüselliği üzerinde taşıyabilecek bir yapıyı getirebilir aslında. Tabii burada haritada almış olduğu Plüton'un kendinden daha yüksek gezegenlerden hiyerarşik olarak Plüto'dan almış olduğu, Uranüs'ten almış olduğu, işte ne bileyim Neptün'den almış olduğu açılar, tabii orada Jüpiter'in haritadaki konumuna göre de eğer ki burada bir zarar varsa Jüpiter'de. Haliyle zaten çok da hoş olduğu bir konum değildir Jüpiter Koç. Abartılabilecek bir duruma gelebilir bu pozisyonda. Havanur Hocam, ne diyorsun? Nasıl durultalım biz bu koçları Jüpiter'le? Jüpiter Koç burcunda haritalarında bulunan kişiler aquamarin ve sodalit taşı kullanabilirler. Onları biraz daha derinleştirecektir. Hı hı. Bodoslama dalma eğilimlerini biraz daha nötralize edebilir. Onları bunu tavsiye edebiliriz. Evet arkadaşlar, Jüpiter koçlar ya da Jüpiter koçları gerçekten zararda olanlar, zararda diyerekten ne olduğunu artık herkes biliyor. Herhalde 1500 kere tekrar etmişim ben bunu. Evet. Derslerde de zararda demek ne demek biliyor musunuz? Evet, bu demek. Neyse, gelelim Jüpiter Boğa'ya. Boğa kendi halinde
huzuruna, keyfine düşkün. Çok böyle aslında sevdiğim bir burçtur. Kendilerini çok severim. Biraz inatçıdır, biraz sabittir tabii ki. Tabii burada o Jüpiter'in sınırsızlığı, büyütme şeyi, bazen burada bir ikilem yaratabilir bu burçta. Bu sabitliğini değiştirmek istemeyebilir. Belki de o Jüpiter'le Boğa'nın değişik yönleri, fonksiyonları birbirlerini biraz daha tamamlayabilir. O genişlemek isterken ya da o sınırlarını kırmak istemezken ya da o sabitliğini kırmak istemezken Jüpiter ona belki bu şansı ya da belli bir sınırda verebilir. O yüzden Jüpiter Boğalar için eğer ki haritalarınızda zarardaysa ne diyoruz Havanur? Yani Jüpiter boğadaysa kendilerini yaymak yerine birazcık kaplan gözü ve obsidyen kullanarak bu durumu biraz daha harekete geçiren bir enerjiye dönüştürmeleri doğru olur diyelim. Evet, boğa çünkü konforunu sever, hazlarını sever, yemeği sever. Bakın Jüpiter boğada dikkatli olması gereken yerlerden bir tanesi de budur. Yediğine içtiğine dikkat edeceksin. Yoksa gerçekten değişik bir yöne doğru gidebiliriz. Evet efendim geldik Jüpiter ikizlere. İkizler burcu dediğimiz zaman Merkür'ün yönettiği bir burç. Kesinlikle hani duygusal olmayan, mantıkla ilerleyen, okumayı öğretmeyi aslında uyumludur. Jüpiter'in de bir çünkü haritada da baktığınızda karşıt taraflarda duran burçlardır, karşıt evlerdir. Ne yapabilir? Eğer ki zarardaysa ikizlerin kararsızlığını abartabilir. Yani bir şeylere karar verememe ya da o ikizlerin Üstten evet üstten, evet biraz üstten böyle üstten arrogant yapıyorum dediğimiz ama üstten detaylandırma. Yapıyor evet, muyum? Yapıyorum detaylara işte. girme, hani yaptım bitti gibilerinden olaylarına sebep verebilir. Tabii biz bunu istemiyoruz. Kararsızlığını, bu yüzeyselliğini, sıkılganlığını, maymun iştahlılığını, abartma durumunu nasıl dengeleyebiliriz? Onlara da safir ile sitrin tavsiye ederiz. Bu durumlarını daha idare edilebilir bir düzeye çeker. Duydunuz zilin sesini? Hemen kapıyorsunuz taşları lütfen. Efendim geldik. Jüpiter yengeç. Sever. Bu pozisyonu su burcu. Yani yengeci de sever. Zaten yüceldiği pozisyondur. Ama tabii yengecin o bağımlılık tarafı ya da aidiyet tarafı ters çalıştığı zaman ait olmayı hissedememe, beslenememe, besleyememe, maddi maneviden bahsediyorum yani sadece beslenememe deyip yemekten bahsetmeyin. En çok da duygusal beslenmedir. Çünkü Yengeç burcu ay tarafından yani en önemli noktalardan bir tanesidir haritamızda. Şimdi burada bir zarar varsa biz bunu nasıl telafi ederiz? Buna yardımcı unsurlar arkadaşlar. Öncelikle irade önemlidir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Bununla Kesinlikle beraber, bu kaşlarla beraber ne yapıyor? Biraz daha en destek. azından destek görüyoruz. Çünkü onlar da bizden bir parça, doğadan bir parça. Eksik olanı tamamlama gibi düşünebiliriz. Puzzle gibi düşünün. Onlara da lal taşı ile zümrüt tavsiye ediyoruz. Bunları kullansınlar, yapışmasınlar bir de lütfen yani. Evet, aidiyette çok Evet. aidim, çok seviyorum. Bağımlı Yapışmayalım hale arkadaşlar. gelmeyin, değil mi? Bağımlı hale gelmeyelim. Bunlara dikkat edelim lütfen. Karşımızdaki de insan, kendimizi de besleyelim, Ben her yapışmayalım lütfen. zaman şunu söylerim. Yengeçte özellikle yengecin zarar gördüğü hangi gezegende olursa olsun. Bu hani doğarken bir kordonumuz var ya. O normalde görünendir. İşte o yengeçte o duygusal kordonu kesemiyoruz biz. O duygusal Evet, kordon kesilmiyor. Yani kesin de demiyoruz. Ama yani o kordonu bir yani güzel kullanın. Yani. sağlıklı. Jüpiter Aslan. Şimdi burası biraz tehlikeli olabilir arkadaşlar. Çünkü Aslan'ın o içindeki ego, o yönetme duygusu, o liderliği. Şekil yapma bana. Jüpiter'in Aslan mı yoksa? Hayır canım, yay. Tövbe diyorum diyorsun. Gayet Peki. mutluyum. Tövbe tövbe, evet, Ne Jüpiter demiyoruz, aslan. demiyoruz öyle bir şey demiyoruz. Alemin kralı benim. Diyoruz. Ama Aynen, hangi alemi aynen. tartışılır. Evet, evet. Orası göreceli, o duruma göre değişir. Velhasıl Jüpiter'in de bu büyütme, genişletme ve kibir özelliği bir araya geldiği zaman gerçekten çok sevimsiz bir durum olabiliyor. O yüzden biz bu egoyu ve kibri biraz böyle sağaltmak isteriz. Ne yapmamız O gerekiyor? zaman bir sarı topaz Hmm. veyahut kehribar edineceğiz. Hangi alemin kralı olabileceğimizi göreceğiz. Tabii her alemin kralı ben değilim.
Ben de buranın kralıyım gibi gibi. Ya Evet. abartmamak lazım. Egoyu abartmamak lazım. Kime göre, neye göre? Yani insanlarla empati kurmayı da bilmek lazım birazcık. Burada tabii ben Kesin. bilirim, ben yaparım, ben... Yani ne oluyor? Aslında aslanla tanrısallık birleşiyor. Ben yarattığıma geliyor. Olmaz, öyle bir şey yaratmadın. Bunu bil yani. Yok öyle bir şey. O yüzden hepimiz hayatlarımıza normal yaratımlarla devam ediyoruz. Efendim geldik Jüpiter Başak Burcumuza. Yani çok sevdiği bir yer değildir. Başak'ın yapısıyla Jüpiter'in yapısı pek birbirine uymaz. Neden uymaz? Çünkü Başak detay sever. Jüpiter bütünü sever. Resmin bütünüdür Jüpiter. Orada böyle bir bereketsizliğe kaçma. Hafif, yani her ne kadar Jüpiter bereket, bolluk, genişleme dese de Başak biraz daha detayda kalır. Orada bir çatışma yaşayabilirler. Haritalarında eğer ki kötü etkide alıyorsa açısal bakımdan böyle bir durum hayatlarına yansıyabilir. Ne diyorsun Havanur? Jüpiter Başaklara da yine kaplan gözü ve dantel akik tavsiye ediyoruz. Gerçekten çok da şıktır yani ben çok Çok severim. şık. O dantel hakike ben de bayılıyorum. Böyle dantel gibi, gerçekten çok güzel. Efendim geldik Jüpiter terazi. Teraziler çok sevgili barış elçileri, çok sevgili diplomatlar, çok sevgili sürekli sen deyip beni unutanlar. Bu Jüpiter bunu büyütür. Yapmayın. Sürekli barış barış barış. Bazen de yumruğu masaya vurmak gerekiyor. Bazen karşıt burca doğru kaymak gerekiyor. Yani oranın güzelliklerini kullanmak gerekiyor. Kaymak demeyelim de. İyi niyet, barış, kavgadan kaçma ya da her şeyi kabullenme ya da hiçbir şey olmasın diye bunları abartabiliriz Jüpiter'le beraber. Bunları verebilir bize. Ya da farklı bulunduğu eve göre o ev konularıyla ilgili de durumları verebilir. Çünkü kişisel noktalarımızla teması da çok önemlidir kişiliğe yansıması için. Ama eğer ki bir yansıma yoksa bulunduğu ev üzerinden size bunları yaşatır. Dördüncü evde ise aileyle ilgili, beşinci evde ise çocuklarınız, hobileriniz, riskleriniz, borsa vesaire bunlarla ilgili, flörtlerinizle ilgili. İşte altıncı evde ise rutin hayatınız, günlük ritüellerinizle ilgili ya da hizmet verdiğiniz, hizmet aldığınız, çalışma yaşamınız, arkadaşlarınız bunlarla ilgili gibi gibi. İşte böyle bir zararda biz ne yapıyoruz? Turmalin ve kristal kuvars kullanabiliriz. Bir de fazla fazla sosyalleşmesin yani. Çevre yapacağım diye kendinden bu kadar vermenin anlamı yok. Ya illa söyleyelim mi bunu? İşte söyledik. Yapmayın arkadaşlar. Hiç hoş değil. Veren Kendinizden kendinden kaybedersiniz. verir. Canınız Evet, acır. Canınız evet. acır. Hiç gerek yok. Ondan sonra niye hep bana böyle oldu? Bundan oldu işte. Denge. Ay bir hikaye Evet. anlatayım şimdi burada dur. Sevgili Evet. Jüpiter teraziler. Üç Size bir kuruşluk hikaye bir geliyor şu insana anda. evet, Haydi evet bakalım. size bir kişisel gelişim hikayesi. Çok büyük bir ders Bir vardır dakika. bunun Çok içerisinde. şanslısınız. Bugünün şanslı burcu Jüpiter terazi. Hadi bakalım. Evet, sevgili Jüpiter teraziler ve bu durumu yaşayanlar. İşte değer gördüm yok, bana değer vermediler yok bilmem ne vesaire falan. Bir, kendinize değer vermezseniz karşı taraftan asla değer göremezsiniz. Bu. Kendi değerinizi bileceksiniz. İkincisi, 3 kuruşluk bir insana 5 kuruşluk değer verirseniz 2 kuruşu kendi değerinizden verdiğiniz için sükutu hayali uğrayabilirsiniz. Ne demek bu? 3 kuruşluk insana 3 kuruşluk değer, 5 kuruşluk insana 5 kuruşluk değer, 10 kuruşluk insana 10 kuruşluk değer verilir. Abartırsanız ne olur? Soru oturur. Neden ben diye ağlarsınız. Soru da yanlış. Soruda bundan ne öğrenmeliyim şeklinde gelişirse kişisel gelişiminizde aydınlatıcı bir yolda ilerleyebilirsiniz. Ben de artı bir şey eklemek istiyorum. Terazilere her zaman söylediğim şudur. Hani terazide olan bir burçta zarar gören bir konumdaysa önce kendinize adaletli olun. Adaleti hep başkaları için aramayın lütfen. Ondan sonra ay bana kimse adil değil. Sen kendine önce adil olacaksın. Bakın biz bu hayatta kendi hayatlarımızı yaşamaya gelmişiz. Tabii ki insanlara yardım edeceğiz. Onların hayatlarına katılacağız. Onlar bizim hayatımıza destek ya da öğreten kişiler olarak artık görüyorum ben. Hani biri giriyor, biri çıkıyor. Çıkıyorsa bitmiştir onun işi diyorum yani. Demek ki bana vereceğini verdi, bana öğreteceğini öğretti gitti. Bunu böyle söylediğim zaman da bana çok duygusuz diyorlar. Empati yapamıyorsunuz diyorlar. Bunun empatiyle bir alakası yok. Bu tamamen zihnimle düşündüğüm bir şey. Yukarıdan baktığım bir şey. Öyle bakıyorum. Demek ki bunun gitme zamanı. Tabii ki üzülüyorum. Tabii ki sorguluyorum ama bir yere kadar.
Ah ah vah vah nereye kadar? Hayat devam ediyor. Değil mi? Gelsin yenileri diyorum. Kim gelecekse, kim öğretecekse. Yani bitmiyor çünkü. Annemiz babamız olsun, kardeşimiz olsun, arkadaşımız olsun. Bak şimdi hikaye anlattım. Havva Nur'un mesela sizinle ne bağlantısı var? Geldi, yaptı görevini gitti. Artık bundan sonra siz düşünün. Burada bir de dipnot açalım. Ben her zaman şuna inanırım. Ateş demirle, kul kul ile sınanır. Doğal olarak dışarıda siz nasıl bu deneyim ve tecrübeyi elde edeceksiniz? Tabii ki insanlar hayatınıza girip çıkacaklar, görevleri bitecek. Ama siz ne kazanıyorsunuz? Deneyim kazanıyor musunuz? Farkında mısınız? Yeni bir zihinsel inşa yaptınız mı? Ben yapmadım mı? Bir daha ona benzer başkası gelir, aynısını yapar gider, yapar gider. Sen de Ama bir aynı oyunu sonraki, bir oynamaya devam sonraki bir edersin. öncekinden daha ağır gelir. Çünkü Tabii ki, öğrenmemişsin. tabii ki, tabii ki. Terlikle geliyorsa bir sonraki sopayla gelir. Öyle söyleyeyim Öyle, yani. öyle. Öğrenmek lazım. Bunu da bu şekilde değerlendirmek lazım. Yoksa vay efendim bana bunu yaptılar. Biz kimiz? Kimiz yani? Sana da yaparlar, herkese de yaparlar. Yapılmıyor mu? Yapılmayan bir Yapılıyor. iş mi Değişik var? yönlerde. İradene göre, o algına göre onunla nasıl başa çıkacağın yaşı da katarsak hep anlatırız. Gezegen döngüleridir, şunlardır, bunlardır. Aldığımız yaşla beraber ilerliyor. İşte Satürn'ün vermiş olduğu ya da işte Jüpiter'in vermiş olduğu bir zararı biz görüyorsak eğer transitte 30 yaşındaki Jüpiter'in verdiği zararla, eğer ki kare açıdan geliyorsa ya da karşıdan 45 yaşında ya da 50 yaşında vereceği zarar çok aynı olur mu? İşte orada algı ne kadar gelişti, sen ne öğrendin dediğimiz olay bu. Bir de şeyi açıklamak istiyorum. Farkındalık, aydınlandım falan çok matah şeyler değil bunlar. Bir şeylerin farkına varıyorsun. Çok inandığın, çok güvendiğin, çok böyle sevdiğin, böyle taptığın şeyin aslında ha bu o değilmiş diyorsun. Böyle bir aslında hüsrana da uğratıyor bu aydınlanma. İnsan acı ile dönüşür. Ha, Ermişlik vardır ya, pamuk ha, evet. yataklarda Yok, eremezsiniz. O yüzden yok. doğasında acı vardır. Neyse, o zaman Jüpiter Akrep'le devam edelim. Jüpiter akrep, kini bırak, krizi bırak dermişim. Ama tabii dönüşümle alakalıdır. Ölmeden öldüren, dönüştüren bir enerjiye sahip. Ama bunun tabii gölge yanlarını Jüpiter'le birleştirdiğin zaman ne yapacak? Eğer ki zarardaysa o akrebin gölgesini çalıştıracak. Daha büyütecek. Ne yapacak? Hırs, güç aşkı, işte manipülasyon yapma, başkalarını kullanarak, başkalarına baskı uygulayarak. Bu tarz olaylar ne olacak? İnsanın hayatında genişleyecek de genişleyecek de abartacaksınız bu olayları ve ondan sonra o keskin sirke küpüne zarar modeli, ya kendinize zarar vereceksiniz ya karşı tarafa zarar vereceksiniz. Karşı tarafa zarar verdiğinizde de kendiniz zarar göreceksiniz. Yani iki kere iki dört gibi bir şey bu. O yüzden biz bunu biraz daha böyle hazza ve daha rahatlığa, daha krizden hani beslenmemeye çekmek için ne yapmamız gerekiyor? Onlar da ay taşı ile sarı güneş taşını deneyimleyebilirler. Ay taşı ile sarı güneş taşı. Şimdi şeyi tutmaya çalışıyorum. Sen böyle söyleyince bağlantıyı yakalamaya çalışıyorum. Ay taşı. İşte böyle duygusal bir rahatlık mı verecek onlara mesela? Duyguları anlamayı. Sadece kendi kafasına gitmeyi değil. Evet, Hırslarının. duyguları Peki güneş, anlamayı. güneş taşı biraz daha stabilite mi verecek? Tabii ki. Diğeri de kendisini çünkü kendisine de zarar verme potansiyeli var hırsıyla. Evet, hırs, hırs, güç aşkı, Evet, güç, güce evet. taparlar. Hatta şöyle şeyleri de olabilir. Tabii dediğim gibi bakın, kişisel noktalarınızı etkiliyorsa yükseleniniz mesela, işte yükselende bir durum varsa, böyle bir durum yoksa bulunduğu ev konularından. Mesela kariyerde böyle olabilirsiniz 10. evinizdeyse. 11. evdeyse mesela sosyal gruplar içinde böyle davranıyor olabilirsiniz zarardaysa eğer. O yüzden sosyal gruplarda çok hırslı olabilirsiniz, güç sahibi olmak isteyebilirsiniz, gücün peşinde koşmak isteyebilirsiniz. Bunları biraz daha bir tık aşağı çekebiliriz. Sizin hayrınıza olur. Efendim geldik. Jüpiter yay yaymaktan geliyor. Ben bunu öğrendim. Kesinlikle kendimden biliyorum. Bir yay stelyum böyle. Güzel oluyor ya. Güzel oluyor, şanslı oluyorlar. Jüpiter yay kendi yönettiği kendi burcunda. Tabii ki dediğimiz gibi eğer ki bir kötü pozisyonu varsa yayın ne yapacak? Kibrini abartacak. Belki dogmatiklik verecek. Belki bu inançlarla ilgili farklı konulara ya da bu konularla ilgili sorunlar yaşatabilecek. Tabii yüksek eğitim
bunu da temsil ediyor. Yurt dışı bunu da temsil ediyor. Yabancı dilleri de temsil ediyor. Hani bunu bizim lehimize nasıl çevirebiliriz? Bunu daha iyi kullanmalıyız. Çünkü oraya öyle konduysa demek ki sen orada bir şeyleri yapamamışsın. Ya da bir şeyler olmamış, tekrar böyle gelmişsin. Burada bir şeyi öğrenmek gerekiyor, bir şeyi düzeltmek gerekiyor. Nasıl yardımcı olur bize taşlar bu konuda? Onları da peridot ile karnelyan tavsiye edebiliriz. Çünkü aşırıya gitme eğilimi çok yüksek. Kendi Evet, fikrinin, kendi düşüncesinin, kendi tarzının yobazı olma, bağnazı olma durumu söz konusu. Karşılıklı okumalar yapabilir durumda olması lazım. Yani sentezleyecek. evet. Ama sentezleyemiyorsa ne olacak? Bağnaz olacak. O zaman bunun bir dengeye oturtulması gerekiyor. Jüpiter Dayatmalardan uzak. yaylar, lütfen. Rica ediyorum. Efendim geldik Jüpiter Oğlağa. Çok sevmezler birbirlerini. Çünkü bir tanesi sınır koyar, sınırları vardır, planları vardır, planlıdır, programlıdır, kristalize etmek ister, kapanmak ister, inziva ister. Yaysa açılmak ister, genişlemek ister. Yani hayat görüşü diyoruz. Bir tanesi hayata gelme sebebini, insan vücudunu bir nevi gösteriyor Satürn yönettiği için. Jüpiter ise bu yoldan çıkış kapısı diye söyleniyor ama yani her an bozulabilir olay. O yüzden çok güvenmeyin Jüpiter'e derim ben. Çünkü Jüpiter gerçekten hani Satürn mü Jüpiter mi Satürn derim ben. Bana göre öyle. Çünkü Bence de. öğretiyor, ödülünü de veriyor, gidiyor. Hani biliyorsun ki bir sonraki geçişte neler yaşayabileceğini. Jüpiter'de bunu tahmin edemeyebilirsin. Geniş. Çünkü her yerden gelebilir, her şey olabilir. Şans diye getirdiği bir anda tepene inebilir. O yüzden dikkatli olmak gerekiyor. Efendim burada tabii Oğlak'ın eğer ki burada zarardaysa ne yapacak? Oğlak'ın gölge yönleri Jüpiter tarafından abartılabilecek. İşte ketumluk verebilir. Aşırı kimseyle görüşmeme verebilir. Hani antisosyallik diyebiliriz buna belki. Oğlak dediğimiz zaman cimrilik de verebilir. Ama eğer ki bu dengelenirse gerçekten çok güzel çalışabilecek bir kombinasyondur. Ben öyle düşünürüm her zaman. Çünkü Jüpiter genişlemek isteyecek. Oğlak diyecek ki hop bir sınırını bil. Kendine gel. Aşırı sınır koyma verebilir. Jüpiter'in verebileceklerini düşünemiyorum artık. Ne yapabiliriz Jüpiter oğlaklar eğer ki zarardaysa? Onlara mavi safirle beraber Jasper tavsiye edebiliriz. Satürn Dengeye gelmesi taşlarını gerekiyor. denedin. Tabii o Jüpiter'i dengeye getirmemiz lazım. Yani Jüpiter'in rolü oğlak. Öyle düşünün. Oğlağı oynayacak. Becerebilir mi sizce? Biraz zor olur. Çünkü biri sınır koymuş, diğeri genişlemek istemiş. Koruma ikisi de değişik yönde karmanın lordları olarak geçiyor karma astrolojide. Bu taşlarla biraz dengeleyebiliriz diye düşünüyorum ben. Safir gerçekten çok çalışan bir taş. Çok 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 yani çok seviyorum. Ben bir oğlağım. Ben bir oğlağım. Seviyorum. Geldik Jüpiter, Kova burçları. Canlarım benim. Çok severim sizi. Karşımdaki de bir kova. İşte bunların anarşist yönünü abartabilir. Ben size söyleyeyim böyle. Her şeye muhalif olmaları, her şeye bir kafa tutmaları, ayaklanmaları. Bu yönünü abartmasın istiyoruz biz. İstiyoruz ki tamam hümanistler çok da akıllılar, çok güzel şeyler yapabilecek, biraz sıra dışılar, marjinaller ama bunu uç noktada ütopik bir şekilde yaşamaya dönüştürebilirler hayatlarında. Hiç sevmedim bu söylediğimi bilim böyle yapıyor çünkü bu da öyle. Jüpiter'i değil ama kendi kova. Gömdüm seni. Dur cevap vereceğim. Kendime gene fırçaladım, seni gömdüm. Hadi cevap ver. Gel hangi Evet, cevap taşlarla vereyim. geliyorsun? Turkuaz ve sitrin taşı kullanabilirler. Evet, fazla uçlara gitmeyelim tabii. Ama uç mu yani uç mu? Tamam Bundan tamam 20 kes kes sene hadi. sonra da Jüpiter yapacaklar balığa zaten. geldik. Bana ne? Bugün yapsınlar. Yalnız o. Yani Efendim, Jüpiter'in o sınırsızlığıyla kovanın o marjinalliğinin gölge tarafı birleştiğinde tehlike yaratabilir bence. kesinlikle. Tehlike Kesinlikle yaratabilir. öyle. Yani hiçbir şeyde sınır tanımayan, kafasının dikine giden, kovalarda kötü etki aldığında şöyle bir durum var. Bir fikri savunuyor, hani insanları destekliyor ama insanların aslında kendi fikrini desteklemesini istiyor. Kötü etki aldığında böyle bir durum yaratıyor. Mesela bende çok vardı o. Benim Merkür'üm kova daha gençken bir şeye inandırmak için insanları
canını okurdum. Hikayeler yaratırdım, yapardım. İnanırlardı. Sonra derdim ben, inandılar hani. Bir de inandılar. İstediğim Ama artık ben inanmıyorum. Anladın mı? Yani yaptım mı yaptım. Ay, değişiyoruz. Ne yapacağım, yapacak bir şey yok. Programda akıllanıyoruz. balığa geçmişim, çok uslandım. Efendim geldik Jüpiter balık. En sevdiğim pozisyonlardan bir tanesidir. Çok severim. İkisi de inançla alakalıdır. İkisi de gerçekten birbirine yakışan bir kombinasyondur ama dediğimiz gibi bir kötü etki aldığında o balığın fedakarlık seviyesinin, kurban etme olma seviyesinin uç seviyelerde bağımlılıkların artmasına sebep olacak. Her türlü bağımlılıktan bahsediyoruz. Alkolden, uyuşturucudan, duygusal bağımlılık da dahil olmak üzere nereden etki alıyorsa, nereyi etkiliyorsa ona göre bir kombinasyon çizebilir. Bunların abartılması uç noktada gerçek ve hayal arasında gidip gelme, yani gerçekliğini kaybetme gibi bir durumu söz konusu olabilir. Bunlarla ilgili nasıl gerçekliğe döndüreceğiz bunları? Bunları bir oturtturma, bir safir Onlara vermek lazım evet, bunlara. yok, onlara bir yeşim bir de olivin vereceğiz. Olivin. Neden? Evet. Yani sezgilerini kullanmayıp tamamen hayallere dalma durumu oluyor onlarda. Evet. Halbuki kalbinin sesini dinle diye bir şey vardır Hı ya. hı. Böyle oraya gidiyor. Orada o başına geliyor. Ama onun idealize ettiği bir hayal vardı. Bir hayal kırıklığı yaşıyor. Yoksa yerleşim çok güzel doğru kullanılırsa. Onların eksiği bu. Yanlış Evet. çalıştırıyorlar. Çok fazla her şeyi idealize etmemek gerekiyor. Burada şimdi gölge çalıştığı zaman balıkta biraz daha hani mantığı biraz katmak gerekiyor diye düşünüyorum ben. Hani bu işin içinde bu resimdeki mantık nerede? Hani ben buradan ne getiririm diye. Güzel bir kombinasyondur ama zararı zarardır. Yapabilecek bir şey yok. Hepsinde aynı. Herkesin bir gölgesi var. Bizim de gölgemiz var. Yani bunların toplamında hepsi bize gölge olarak girebiliyor. Verdik taşlarımızı değil mi? Verdik taşlarımızı verdik programımızı. Program bitti. Evet. Çok üzüldüm. Bak şimdi vallahi ya. Olsun. Daha cici, daha sevimli, daha eğlenceli bir programla yeniden Karşınızda olacağız eğleneceğiz. efendim. Evet, Evet. karşınızda olacağız. Sizleri bırakmayacağız. Dediğimiz gibi her zaman diyoruz. Bizden istediğiniz başka programlarda varsa şunu da yapın, bunu da yapın lütfen. Videonun altına yazın ve videolarımızı izleyin. Kanalımıza abone olun lütfen. Dünya Bize Tavsiye edin. Güzel TV. Evet, tavsiye edin. Tavsiye edin. Sharing Birbirinize yapın. gönderin. Paylaşın. Baktınız biri böyle çok idealize etmiş bir şeyleri. Hemen gönderin bunu. Bakın haritalarınıza. Nereden ne alıyorsunuz? Artık herkes her şeyi o kadar rahat biliyor ki yani öğrenmeye de gerek yok. İnternet denilen bu arkadaş Hazreti Google diyorum ben ona. Oradan her şeyi bulabiliyorsunuz. Hani arzu edenler tabii ki derslerini alsınlar ben. Çünkü gerçekten bazen böyle diyoruz ama internette çok fazla bilgi kirliliği de var. Ona da dikkat etmek gerekiyor. O da önemli. Ne zaman isterseniz bizimle irtibat kurabilirsiniz. Instagram'dan da irtibat kurabilirsiniz. Instagram adreslerimiz yukarıyı gösterdim ama aşağıda da olabilir. Her şey olabilir. Ayağım B'ye göre değişir. Ondan sonra dediğimiz gibi lütfen kanalımıza abone olun ve bizi izlemeye devam edin. Yakın zamanda şu an çalışmalarını yaptığımız programımızla tekrardan Dünya Bize Güzel TV'de yayınımıza devam edeceğiz. Bizlerin bu programı yapmaktan çok mutluyduk. Ve çok üzüldüm bitti. Jüpiter'e kadar yaptık. Neden Jüpiter'e kadar yaptık? Onu da bir açıklayalım. Bunun diyecekler. Bunun Uranüs'ü var, Neptün'ü var, Plüto'su var. Bunlar dış gezegenler, kolektifler. Bu kolektif gezegenler ağır hareket eden gezegenlerdir ve bu dönemde çok fazla insan doğar ve birçok insanı. O yüzden biraz daha genel anlamda olduğu için biz daha çok bizim kişisellere, bizim kişiliğimizi, bizim hayatımızı daha fazla etkileyecek. Tabii ki onlar da etkiliyor ama dediğim gibi çok spesifik noktalarda olmaları gerekiyor. Bir de yani çok fazla insan doğmuş. Düşünün Uranüs'ün bir geçişi 7 sene, 7 senede kaç bin insan doğmuştur. Ama bir Satürn'ün geçişi 2,5 sene gibi düşünebilirsiniz. O yüzden biz en kısa ve en hızlı hareket edenlerle hareket ettik. Bundan sonraki yayınımızda
görüşmek üzere diliyorum. Havanur, valla seninle program yapmak güzel. Sen de eğleniyorsun. Evet, ben de eğleniyorum. Ayrıca sanıyorum birinci ya da ikinci programda bu kolektif gezegenlerle ilgili genel taş önerileri de vermiştik. Bunun için biraz geriye dönüp bakabilirler. Onu Genel paylaşalım biz. öneriler. Evet. Ha, Evet, güzel. Tamam, genel kolektiflerle. önerilerimiz vardı. Onu da hatırlatalım. Yeni programımızda da sizleri bekliyoruz. Eğlenerek öğreneceğimiz bir program Ay, olacak. Umarım siz de şimdiden vallahi çok eğlenirsiniz. gülüyorum. Neler neler yapacağız. Hatta şöyle de yapabiliriz arkadaşlar. Sorularınızı sorun ya. Sorularınızı sorun bize. Biz de Evet, şey yapalım. O soruların doğru mu yanlış mı? Gideri nedir? Nereye varar nereye falan varır, diye ne kadar bunların gider? da hani bildiğimiz kadarıyla araştırmalarımız çerçevesinde sizlere geri dönmek umuduyla diyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Destek zamanı. Birbirimize destek, birbirimizin elini tutma zamanı. Umarım hepimiz için güzel günler yakında gelir. Evet. Bekliyoruz gelecek. Evet. Hepinize hoşça kalın diyoruz. Yeni programda görüşmek üzere. Bye bye.